Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Obezite ameliyatları sırasında insanın başına gelebilecek en kötü komplikasyon nedir? Kaçak mıdır? Enfeksiyon mudur? Kanama mıdır? Aslında bunlardan daha büyük bir problem var ve sıklıkla göz ardı ediliyor. O da pıhtı oluşumu problemidir. Bu pıhtı oluşumu nasıl önlenir? Ne gibi tedbirler alınabilir? İşte bunları göstermek için size bu videoyu hazırladım. Lütfen devamını izleyin. Bütün ameliyatlarda pıhtı riski vardır. Yüksek kilolu olmak pıhtı riskini çok arttırır. Burada gördüğünüz gibi obezite ameliyatları sırasında hastalar başları yukarıda, bacakları aşağıda bir duruşla ameliyat edilmektedir. Bu pozisyonda bacaklarda kan akışı azalır ve pıhtı oluşumu hızlanır. Pıhtı riskini azaltmak için yapılması gereken ilk iş, ameliyat öncesi hastayı iyi değerlendirip pıhtı riskini arttıran bir hastalığı olup olmadığını anlamaktır. Her obezite ameliyatının 6-8 saat öncesinde bir kan sulandırıcı yapılmalıdır. Ameliyat sırasında hastanın bacaklarına kan akışını hızlandırmak gerekir. Şimdi sırasıyla ameliyat sırasında aldığımız önlemleri size göstermek istiyorum. İlk önce emboli çorapları giydirilir. Bu çoraplar bacaklardaki toplar damarlarının üzerinde bası uygulayarak kanın birikmesini önler. Uyanıkken ve hareket ederken kaslarımız toplar damarlardaki kanı kalbe doğru pompalar. Ameliyat sırasında kas gevşetici alınca bu hareketleri yapamayız. Pneumatik kompresyon cihazı bu kas hareketlerini taklit eder. Bacağı alttan üste doğru masaj uygulayarak kanın hareketlenmesini sağlar. Hastanın masadan kaymasını önleyen bu tabanlıklar çok yumuşak olmalıdır ve hiçbir yere bası yapmamalıdır. Dışarıdan bası yaparak kan akımını bozacak noktalara yumuşatıcı jeller konulmalıdır. Masaj cihazının yani doğru adıyla pneumatik kompresyon cihazının bacaklara takılan parçalarını bu pompa şişirir ve söndürür. Her iki bacakta yer alan bu şişen sönen yastıklara manşon adı verilir. Pompanın boruları sırayla manşonlara bağlanır. Bu cihaz anestezi doktorunun rahatlıkla görebileceği bir yere konur. Bu sayede cihazın çalışıp çalışmadığı sürekli kontrol edilir. Ameliyat sırasında masadan kaymayı ve düşmeyi önlemek için hastayı bazı noktalardan masaya bağlamak gerekir. Bu sabitleme işi için kullanılan bandajlar da pıhtı riskini arttırabilir. Bu nedenle bandajları koymadan önce hastanın bacakları yumuşak pamuklu çarşaflarla sarılmaktadır. Bu sayede kan akımını bozacak sıkışıklıkların önüne geçmek mümkün olmaktadır. Bacaklara sardığımız bu çarşaflar aynı zamanda sinirlerin sıkışmasını da önlemektedir. Bu önlemler alınmadığında bacaklarda hissiyat kaybı ve uyuşukluklar olabilmektedir. Hastaya başı yukarıda bir duruş verdiğimizde kollar gerilmekte ve ameliyat sonraları ağrılar ortaya çıkabilmektedir. Kolları üzerine yerleştirdiğimiz bu kol desteklerini de yumuşak jellerle kaplamak gerekir. Gördüğünüz gibi pıhtı önleyici önlemler ameliyat öncesinde başlar ve ameliyatta devam eder. Ameliyat sonrasında da hastalar erkenden yürümeye başlamalı ve bol hareket teşvik edilmelidir. Çoraplar en az bir hafta daha giyilmelidir. Kan sulandırıcıya en az 20 gün daha devam edilmelidir. Ameliyatta bu çok önemli tedbirlerin alınması bu ameliyatlar sonrasındaki en ölümcül komplikasyonun riskini azaltır ve hayat kurtarıcıdır.